Merhaba çiçek severler. Öncelikle hoş geldiniz. Eğer ilk kez bir salon çamı yetiştirmeye karar verdiyseniz, sevdiğiniz biri size salon çamı hediye ettiyse ve ona nasıl bakacağınızı tam olarak bilmiyor iseniz ya da halihazırda yetiştirdiğiniz salon çamınız bir türlü istediğiniz gibi büyüyüp gelişemiyorsa bu anlatacaklarımı dinlemenizde fayda var. Bu görmüş olduğunuz salon çamı bendeki olan türü. Aynı aloe vera'nın nasıl 300 çeşidi varsa rengarenk ve farklı boyutlarda olanları, salon çamının da değişik türleri, renkleri, farklı boyutlarda olanları var. Bu bendeki en fazla 1 metre, 1 metre 20 santim kadar uzayabiliyormuş. Ama diğer salon çamlarında daha fazla büyüyebilenler var. Salon çamı dendiği vakit adınla müstesna çamgiller ailesinden iğne yapraklı bir bitki. Bir çiçeği ilk önce elinize aldığınızda ben bu çiçeği salonumun ya da balkonumun neresine koyacağım, neresinde konuşlandıracağım diye aklınıza bir soru işareti gelecektir. Çünkü bir çiçeğin çok havadar, rüzgarlı ve güneşli bir yerde olması mı gerekli? Rüzgarın olmadığı güneşli bir yer mi gerekli? Açık hava mı gerekli? Kapalı hava mı gerekli? Salonuna alırsanız eğer tam camın önüne mi koymalısınız? Yoksa biraz yarı gölge alan mı ya da tam gölge alan mı sever? Bunlar çok önemli. Elimize aldık, ilk önce çiçeğimizi nereye koyacağız? Bu çiçek yarı gölge alanları sever. Yani camın kenarına tam olarak konuşlandırmayacaksınız. Salonun orta kısımları, yani pencereden uzak orta kısımları bu çiçek için her zaman daha sağlıklı gelişimini sağlayacak bir ortamdır. Güneş ışığını dik almayan ancak güneş ışığını da alan bir ortama çiçeğimizi konuşlandırdık. Peki bunun saksısını hemen değiştirmeli miyiz? Sevgili çiçek severler, çiçek bize geldiği gibi ilk yaptığımız şey kendi şeklimizi, kendi tarzımızı çiçeğe vermek, hemen saksısını değiştirmek. Küçücük saksıda boğulduğunu hissedip bol toprağa koyalım, daha güzel gelişir düşüncesi. Ancak salon çamı için yanlış, bu kaktüslerde de yanlış biliyorsunuz. Ve hatta mum çiçeğinde de yanlış. Çünkü bu tür çiçekler köklerini doldurduktan sonra yukarı doğru büyümeye yüz tutarlar. Kök gelişimi çok önemlidir. Kökünü doldurduktan sonra çiçek büyümeye başlayacaktır. Salon çamı da bunlardan bir tanesidir. Bu nedenle salon çamının saksısı 4 yılda bir değiştirilir. Salon çamı ne kadar küçük saksıda tutulursa o kadar gelişimi iyi olacaktır. Salon çamının saksı değişimine değişirken 2 boy büyük saksıya alırsanız yine salon çamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü kök gelişimi için uzunca bir zaman harcayacak ve yukarıdaki gelişmiş olan dallara çok fazla vitamin veremeyecek ve yaprakları dökülmeye başlayacaktır. Genellikle bunun yaprakları neden dökülüyor diye feryat figanlar olmakta. Bunun sebebi kullanmış olduğunuz büyük saksıdır. Çiçeğimizi konuşlandırdık, nereye koyacağımıza karar verdik ve saksısını değiştirip değiştirmeyeceğimiz konusunda da bir kanıya vardık. Sıra geldi sulamaya. Buna hemen sulamalı mıyız, biraz beklemeli miyiz, nasıl suyu sever? Şimdi bu çiçek ilkbahar ve yazın bolca sulanmalıdır. Çok sıcak yaz aylarında dallarına bir sprey ile su fısfıslayabilirsiniz. Bu işlem çiçeğin nem dengesini sağlar. Sulama suyunuzu bir gece önceden hazırlayarak dinlendirebilirseniz eğer, kaynamış, soğumuş ya da arıtılmış bir su kullanırsanız bu suyu daha çok sevecektir. Hatta salon çamı için derler ki bitki besini yerine marketlerde pH 7 derecesinde içme suyu bulursanız daima bununla sulayın. Bu su ona vitamin de sağlayacaktır. Yazın ve ilkbaharda bol bol sulayın dedik ama kış aylarında durum aynı değildir. Kış aylarında toprağın nemine bakılmalı. Eğer kurumaya yüz tutmuşsa toprak sulanmalıdır. Bir de salon çamında dikkat edilmesi gereken nokta, mesela 10 günde bir kışın bir çay bardağı su ya da bir su bardağı saksının büyüklüğüne göre su veriyor iseniz her seferinde aynı ölçüde su vermeye özen göstermelisiniz. Ve hatta sulama saati de çok önemlidir. 10 günde bir sabah 9'da suluyor iseniz yine 10 günde bir her sabah 9'da sulamaya özen göstermelisiniz. Bitki biyolojik saatinde çok iyi hisseden bir bitkidir.
Güneş gölge dengesini ayarladıktan sonra bir de önemli olan bir konu daha var: sıcaklık ortamı. Kışın en uygun sıcaklık 10-16 derece arasıdır. Nem miktarı da %60 ile 70 olmalıdır. Salon çamını salonun neresine konuşlandırdıysanız çok fazla oynatmamaya özen gösteriniz. Sadece arada saksıyı çevirerek bütün dallarının güneş almasını sağlayınız. Salon çamı aynı zamanda budanabilen bir bitkidir. Konumlandırdığınız yere veya bitkinin gelişimine göre budama zamanı ayarlayabilirsiniz. Ancak dikkat edeceğiniz nokta, budama yaparken havaların soğuk olmamasına özen göstermeli, ilkbahar ve yaz ayları tercih edilmelidir. Budama yaptığınız yerlerden mikrop kapmaması ve dış etkenlere maruz kalmaması için o bölgelere macun sürebilirsiniz. Ben bahçedeki bitkilerime yağlı boya da kullanıyorum. Yağlı boya da uygundur. Dipten budamaya karar verdiyseniz sürgünlere dikkat etmelisiniz. Bu gördüğünüz salon çamı benim oldukça ufak. Bir tane de böyle kocaman bir dal atmış gördüğünüz gibi. Daha boylu olacak, yerini sevdi anlaşılan benim evimde. Benim bu çiçeği evime getirdiğim 2-2,5 ay oluyor. Bu çiçek henüz ufak olduğundan budamaya ihtiyaç duymuyor ve 2-3 sene daha budamaya ihtiyaç duymayacağız gibi görünüyor. Ben bunun dokusunu, bu görüntüsünü çok sevdim. Bana çok hoş geldi dalları, yaprakları ve yeşil rengi de çok enteresan bir renk. Evimdeki çiçeklerin renginden biraz daha farklı bir ton. Biliyorsunuz en çok tonu olan da yeşil renktir. Yeşilin çok çeşitli tonları vardır. Diğer mavi tonlarda, pembe tonlarda bu kadar fazla ton görmedim açıkçası ben. Bilmiyorum sizler gördünüz mü? Ya da yeşilde Cenab-ı Allah'ın sanatını seyrettiğimiz için onun çeşitliliği ve yaratma sanatını gördüğümüzden dolayısıyla çok fazla tona şahit olabiliyoruz. O yüzden bu salon çamı da evime çok güzel bir neşe getirdi ve bulunduğu yere de çok yakıştı. Herhalde büyüyünce yerini değiştirmeyin diyorlar ama ben yerini değiştirmek zorunda kalacağım. Çünkü burada çok fazla büyük bir şey duramaz. Burası bir konsol üstü. Belki yere indiririm onu. Sizler de salon çamı edinmek isterseniz aslında bakımı çok anlattığım kadar zor değil. Bunu sadece ezberlemek ve bilince yerleştirmek lazım. 10 günde bir sulamak da çok fazla zor bir şey değil. Zaten çok fazla saksı değişimi isteyen bir bitki de değil. Güzel, dekoratif, evi süsleyen hoş bir bitki. Yerini severse de gördüğünüz gibi böyle kocaman uzun dallar atıp coşuyor. Bir salon çamı edinmek isterseniz sizleri de güle güle büyütün diyorum. Arkadaşlar, benim salon çamı hakkında söylemek istediğim bilgiler bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı lütfen unutmayınız. Biliyorsunuz likelanan videolar likelandıkça daha fazla önerilere düşüyor ve çiçek videoları izleyen arkadaşların önlerine düşüyor. Onların da izlemesine vesile oluyor. Bu emek verdiğimiz bilgiler ne kadar çok fazla çiçek sever arkadaşa ulaşırsa o kadar güzel olur bizler için. Yine abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.